Merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümden yine selamlar. Gün geçmiyor ki bir hafta rahat duralım. Havalar yine güzel gitmeye başlayınca Alper kardeşim de Balıkesir'den seslendi, dedi ki Sarıkız zirvede Kaz Dağları'nda kar varmış dedi. Tabi bunu duyan biz rahat durur muyuz? Tabii ki durmayız. Ne yaptık? Ben Kuşadası'ndan yola çıktım. O Balıkesir'den yola çıktı. Güre'de yine onlara ait olan yazlıklarında buluştuk. Güzel bir gecemizi geçirdik sohbeti muhabbetiyle. Sabah hazırlığımızı yapıp yola çıktık. Nereye? Sarıkız Milli Parkı'na doğru. Kaz Dağları'nın derinliklerine doğru yola çıktık. Birazdan Milli Park kapısından giriş yapıp Sarıkız zirveye doğru karda buzla motosikletlerimizi süreceğiz. Umarım çok güzel bir sürüş olacak, keyifli olacak. Doğayla baş başa vakit geçireceğiz. Bu arada ben GF Moto 450 MT ile yollarımı ayırdım. İstemediğim sebeplerden dolayı. Onun yerine yeni motorumuz Yamaha Tenere 700 2025 model kadroya dahil oldu ve artık yolculuklarımı onunla yapacağım. Benim çok gıcık gıcık terledi. Evet. Benim Motoru de süremiyorum. hiç mutlu değilim yani. Bir de ısıtmayı açtım. Habo. Abi ne kadar buradan gideceğimiz zirve? Kaç kilometredir? 27 kilometre ama motorlarla geçebilir misiniz bilmiyorum. Kar yüksek oluyor. Kardeşim mola verelim bir yerde. Duralım istiyorsan burada. Hazır durmuşken. Abi geçin ondan sonra. Geçelim mi? Kapıyı kapatacağım. Tamam şimdi kapatayım. Alper kardeş nereye gidiyoruz? Sarıkız zirve. Hı. Sarıkız zirve. Tamam. Kar varmış. Ya biz kuru yerde ne işimiz var? Eyvallah kardeş. Oh be. Rahatladın mı? Okey mi? Aha. Ha tabii ya bak. Tabii. Evet, güvenlik kapısından geçtikten sonra bir kapı sohbeti yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. Heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. İlk defa geliyorum buraya. Yine Kaz Dağları, yine büyüleyici ortam. Keyifli bir ortam. Her yer çam ormanları. Kaz Dağları'nın temiz havası. Büyüleyici ortamı. Her zaman etkileyici. Burada bir kamping alanı yapılmış Milli Parklar. Karavan çadır kamping alanı. Çok güzel bir yerde. Sanırım pek kişi bilmiyor çünkü paylaşımlarda görmüyorum böyle. Değerlendirilebilir. Hava çok soğuk. Sıfıra yakın bir hava var. Çamur donmuş. Tabii donunca tekerimizi kapıyor hemen. Kaymalar başladı. O yüzden kontrollü bir geçişle burayı atlıyoruz. Motorun yeni olmasına rağmen joystick kolunda bir sıkıntı var. Herhalde bir temassızlık var. ABS'mi, TCS'mi devreye alıp çıkartamıyorum. Hal böyle olunca çok ciddi sıkıntı yaşamaya başladım. Ama gelmişken de geri dönmek olmaz. Gidebileceğim yere kadar gideceğim. Dönüşte de servise bir baktırırım. Umarım basit bir şeyle çözülür. Mola mı? Mola. İrtifamız yükseldikçe manzara da güzelleşiyor.
Çok etkileyici bir ortam var. Olabildiğince kayıt almaya çalışıyorum. Çünkü her an, her köşe, her bir virajı döndükten sonra bilinmez güzellikler bizi karşılıyor. Şu manzara da müthiş. Kaz Dağları'nın kuzey yamacı burası. İnanılmaz soğuktu. Rüzgar da var. Muhtemelen hissetmiyoruz heyecandan tabii ki. Evet, kar yağmış, biraz erimiş ama donmuş. Kaya kaya gidiyoruz. Kayadan çözülen sular sarkıtlar oluşturmuş. Buz devam. Üzerinde yürünmüyor bile ama motosikletle yine iyi gidiyoruz. Umarım başımıza bir iş gelmez. Müthiş keyifli, çok keyifli. İyi ki gelmişim diyorum buraya. Buzu Alper'e dize getirdi. Buzun sayesinde sakin kullanmaya başladım. Ben de yetişebiliyorum ona. Öyle olunca. Bu virajda inanılmaz bir buz vardı. Tabii yol lastikleriyle buraya çıkınca nasıl bir hata yaptığımızı anlamış oldum. Dönüşte ilk iş lastik değiştirmek. %50 arazi, %50 yol olan bir lastik tercih edeceğim. Çünkü iki türlü kullanımımız da çok yoğun. Evet, burada kameradan belli olmuyor ama dik bir eğim burası. Motorlar artık buraya kadar geldi ve daha da ilerlemiyor. Bir yandaki toprağa zıplayıp oradan gitmeyi deneyeceğiz. Kaldım. Kaldım. Kaldı. Bu. Gitmez tabii, ben duramıyorum. Bu lastiklerle iyi bile geldi. İyi bile geldi. Dur. Abi şuraya alayım ben bunu da. Desteklesene, kayıyor çünkü. Oy. O şey Alper, yana alalım şuraya. Dikkat et. Oy. Ne oldu? Seni tutmaya çalışıyorum. Ayaklarım var ya. Dönelim. Eziyete gerek yok. Tabii biz biraz duralım bari. Aynen. Ufak ufak da kar yağıyor. Karın yağışını bile özlemişiz uzun zamandır görmeyince. Biraz hasretle gidermiş olduk. Devam edelim mi, dönelim mi, nereye kadar gideriz onun planını yapıyoruz. Zirveye de çok az bir mesafe kaldı. Tahminimce yaklaşık 5 kilometre gibi bir mesafe var. İrtifa yükseldikçe kar, buz daha da artıyor. Sanırım biz bu sorunlarla pek fazla gidemeyeceğiz. Ama yine de bir deneyeceğiz. Ben ABS mi TCS mi yönetebilseydim çok farklı olurdu. Ama maalesef
Herhalde soket çıktı, bir şey oldu. Kesinlikle müdahale edemiyorum, o yüzden motorumda ilerlemiyorum. Alper tüm çaba ve inadıyla olaya baş koymuş durumda. Denemeler son bulmuyor. Kardeşim merak etme, el atmaya geliyorum. Çıkaracağız, yapacağız bu işi. Hadi. Hadi bir şey yapalım. Çok gazlama. Patiye kalkmasın. Tamam. Bin. Bin gider. Hadi bir daha. Hoppa. Hoppa. Taş var, taş. Bin. Dostlar, Alper'in yardımıyla çıkabildim. TCS devreye giriyor. Yoksa Kesiyor. motor müsaade etmiyor çıkmaya. Kolda çalışmıyor ya. Keyifli bir tur oldu. Dönüşü de gayet keyifliydi. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Biraz daha deneyeceğiz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Ama her ne olursa olsun bulunduğumuz yer, ortam, hava, doğa, her şey çok keyifli. İyi ki gelmişiz, iyi ki görmüşüz. Bu karlı zirveyi kaçırmak istemezdim. Ani bir program oldu ama çok keyifli oldu. Devamında birkaç bölüm Hasanboğulcu Şelalesi'ne gideceğiz. Birkaç yer daha var planladığımız. Onlara da ziyaret edeceğiz.
güzel bir Altınoluk turu olmuş olacak yine benim için. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Keyifli seyirler diliyorum. Mutluluk, sağlık her zaman sizlerle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Benden bu kadar. Benim gitmez. Geldim. Sağ olun. Alper kaldık. Yerler buz çekmiyor. Tutunamıyor çocuk. Geri dönüş mü? Körego gelsin. Sefilleri gör. Acilen lastik değiştirmemiz lazım ki buraları gidebilelim. Ana zaten buraya geçsek hakikaten orada kalmış.